Simone Weil'in kışkırtıcı düşünce dünyasına hoş geldiniz. Hazırsanız modern insan hakları anlayışımızı temelden sarsacak bir yolculuğa çıkıyoruz. Kişiliğin ötesindeki kutsalı keşfetmeye. Her zamanki gibi bu derin yolculuklara başlamadan hemen önce küçücük bir hatırlatma. Bu tür içerikleri daha fazla görebilmek için Kitap Felsefe'ye abone olmayı unutmayın. Desteğiniz bizim için gerçekten çok değerli. Şimdi şöyle bir soruyla başlayalım. Ya modern dünyanın üzerine titrediği o insan hakları kavramı en başından beri temelden kusurluysa, evet, bu Simone Weil'in felsefesinin tam kalbine inen oldukça rahatsız edici bir soru. O zaman gelin Simone Weil'in modern dünyanın en büyük takıntılarından biri olarak gördüğü şeye, kişiselcilik eleştirisine bir bakalım. Yani bireysel kişiliği her şeyin merkezine koyma hatasına. Weil burada çok basit ama bir o kadar da sarsıcı bir gözlem yapıyor. Düşünün, birine "siz beni ilgilendirmiyorsunuz" demekle "kişiliğiniz beni ilgilendirmiyor" demek arasında nasıl bir fark var? İkincisi, neden bizim kültürümüzde bu kadar ağır bir hakaret? İşte bu hassasiyetimiz, diyor Weil, bir şeyleri fena halde yanlış anladığımızın bir işareti. Çünkü bu tepkimiz aslında modern bir inancı, yani bir insandaki en değerli şeyin o kişinin kişiliği olduğu inancını ortaya döküyor. Weil'a göre kültürel hatamız tam da burada yatıyor, bireysel kişiliği kutsal ve dokunulmaz sanma yanılgımızda. Veya ise tam tersini söylüyor. Her insanda kutsal bir şey olduğunu kabul ediyor ama diyor ki bu onun kişiliği değildir, insan kişiliği de değildir. Yani kutsalı tamamen yanlış yerde arıyoruz. O asıl kutsal olan şey parmak izimiz gibi benzersiz kişiliğimizde değil, çok daha derinlerde bir yerde. Peki, bu kişiliğe bu kadar odaklanmanın adalet anlayışımızla ne ilgisi var? İşte şimdi meselenin en can alıcı noktalarından birine geliyoruz. Weil'in 1789'da doğan o meşhur haklar dilinin gerçek adaleti anlatmakta neden çuvalladığını göreceğiz. Weil'in ayrımı çok net. Bir tarafa haklar dilini koyuyor. Ona göre bu soğuk, pazarlığa dayalı, neredeyse ticari bir dil. Hukuki iddialar, tartışmalar, arkasında güce dayanan bir ton. Diğer tarafta ise adaletin gerçekliği var. Bu, bir insanın kalbinden kopan o yalın feryat. Neden canım yakılıyor? Bu bir hak talebi değil, bir ilgi yakarışı. Bir yasa maddesi değil, iyiliğe olan bir beklenti. Tamam, kişilik kutsal değilse o zaman ne kutsal? İşte bu noktada Weil bize bambaşka çok daha derin bir alternatif sunuyor. Bu alternatifin adı kişisel olmayan. Peki nedir bu kişisel olmayan? Şöyle düşünelim, bu bizim o benzersiz egolarımızın, kişisel arzularımızın, bize has özelliklerimizin ötesinde hepimizde ortak olan evrensel bir öz. Ruhumuzun hakikati, güzelliği ve iyiliği arayan o anonim, isimsiz kısmı. Zamanın ve mekanın ötesindeki parçamız. Weil'e göre kutsalın gerçek yuvası işte tam olarak burası. Peki bu kişisel olmayanı nerede görürüz? Weil diyor ki onu bir sanatçının veya bilim insanının kişiliğinin parladığı yerde aramayın. Tam tersine yaratıcının benliğinin, egosunun tamamen aradan çekildiği, yok olduğu anlarda arayın. Geriye sadece saf hakikatin, mutlak güzelliğin kaldığı o anlarda. Bir bilim insanının gerçeği bulduğu o aydınlanma anında, bir Romanesk katedralin mükemmelliğinde, bir Gregorian ilahisinin isimsiz dehasında işte kutsal orada kendini gösterir. Şimdi buradan devam edelim ve bu düşüncenin bizi toplumla ilgili çok ama çok önemli bir uyarıya nasıl getirdiğine bakalım. Weil'e göre mükemmellik kişisel bir başarı değildir. Tıpkı mistiklerin yolculuğunda olduğu gibi bu yolda ben yani ego eriyip gider ve evrensel olanla birleşir. Fakat ruhun ben diyen kısmından çok daha tehlikeli bir şey vardır. O da ruhun biz diyen kısmıdır. Yani kolektif grup kimliği. Weil, kolektifin bu şekilde tanrılaştırılmasına büyük canavar adını veriyor. Bu, kutsalın sahte bir taklididir. Kendisine tapınılmasını isteyen bir puttur. Ve bu büyük canavar bir devlet olabilir, bir ulus olabilir, herhangi bir grup olabilir. Kutsallığı kendinde toplayan her biz, bu canavara dönüşme potansiyeli taşır. Ve işte argümanının en kritik noktası. Weil'e göre o çok değer verdiğimiz kişilik, doğası gereği kolektife her zaman boyun eğer. Bu yüzden kişisel haklar dediğimiz şey kolektif bir büyük canavara dönüştüğünde bireyi korumak için işe yaramaz, cılız bir kalkandan başka bir şey değildir. Bütün bunlar bizi Weil'in o alışılmışın dışındaki radikal adalet ve insan onuru anlayışına getiriyor. Weil'in şu sözü, onun adalet vizyonunu sanırım en iyi şekilde özetliyor. Emeği aşağılamak,
Efkaristiye'yi çiğnemekle tam olarak aynı anlamda kutsala saygısızlıktır. Neden mi? Çünkü her ikisi de ruhun o kutsal ve kişisel olmayan öze ulaşma yoluna, o potansiyele yapılmış bir saldırıdır. Yani Weil'e göre gerçek onur, maaşla, statüyle, ünvanla ilgili bir şey değil. Asıl mesele, yaptığımız işin en zorlu fiziksel emek bile olsa, ruhumuzun o kişisel olmayan ile bağ kurmasını imkan tanıyıp tanımadığıdır. Tıpkı sanat veya bilim gibi saf bir dikkatle yapılan emek de o kutsal kapıyı aralayabilir. Öyleyse işin özü şu: gerçek adalet, birinin haklarını savunmak için yasal bir pazarlığa girmek değil. Gerçek adalet, bir insanın içinde kötülüğe karşı yükselen o kutsal, o kişisel olmayan feryada kulak vermektir. Bu bir hak talebi değil, bizim dikkatimize ve merhametimize yönelik sessiz bir çağrıdır. O halde sizi, ahlaki dilimizin tam da temelini sarsan bu soruyla baş başa bırakalım. Adalet arayışımızda asıl korumamız gereken şey nedir? Bize özgü olan kişilik mi, yoksa hepimizde ortak olan kutsal mı? Simone Weil'in bu meydan okuması, bugünün dünyasında bize ne söylüyor?